Herkese merhabalar. Mahir Mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz aldattığınızı bildiğinizde tepkiniz nasıl olur diye soracağız. Eğer de sizin sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Merhabalar. İsminizi Merhabalar, öğrenebilir miyim? Mehmet. Evet. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Emine ben. Emine. Emine Hanım. İsminiz? Esra. Esra Hanım. Siz? Damla Hanım. Damla Hanım. Simge. Simge Hanım. Evet. Evet. Sorumuz şöyledir. Aldatıldığınızı bildiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Yani daha önce yaşadığım bir şey de herhangi bir tepki göstermedim. Yani herkesin kendi karakteri. Kendi karakteri. Evet, o şekilde yani. Aldatıldınız mı daha önce? Evet, Hiçbir şey Hiçbir yapmadınız şey. mı? hiçbir şey yapmadım yani. Öyle tepkisiz kaldınız. Tepki vermedim, aynen herkesin kendi karakteri dedim. Sonra bıraktım. Hanımefendi. Buyurun. Yani ben de aldatanlar kulübündenim maalesef. Ben de aldatıldım. Yani o anki tepkim tabii ki farklı oldu. Çok fazla yükseldim ama gerek yokmuş. Yani herkes yapabiliyor bunu. Sadece Herkesten her şeyi bekleyebiliriz artık. Öyle bir yani devirdeyiz maalesef. aldatıldığınızı ilk öğrendiğinizde ne yaptınız? Bağırıp çağırdınız mı yoksa Kesinlikle. bağırıp çağırdınız mı? Yani çok fazla yükseldim. Hatta haksız falan da olabildim. O kadar mı? Başka Aynen. eklemek istediğiniz? Yok, aldatmasınlar. Direkt ayrılsınlar. Tamam. Hanımefendiye Tamam. geçelim. Buyurun. Ben hiç aldatılmadım ama ben de tepki vermezdim ya. Saçma bir şey tepki vermek bana göre. Yani. O Yani kişinin mesela kendi karakteri. Şimdi 5-6 senelik ilişkiniz var diyelim. Yani ayrıldınız, aldattı sizi. Bir şey yapmam. Hiç Beddua tepki ederim. Hiç göstermezsiniz. tepki. Vermem tepki. Güzel. Soğukkanlı bir Aldatmaz ama. Aldatamaz beni yani. Yani inanıyorsunuz aldatma. Evet, insan. Kendinize de güveniniz tam. Tabii ki. Anladığım Tabii kadarıyla. ki. Evet. Allah ayırmasın o zaman sizi. Buyurun. Yani ben de hiç aldatılmadım. Ama aldatırsam nasıl tepki veririm? Açıkçası ya hiçbir şey söylemem ya da çok sinirlenirim ama bağırıp çağıramam ben. Direkt sessizleşirim. Çekip giderim. Çekip gidersiniz. Aynen öyle o şekilde. Tamam, teşekkür ederiz. Buyurun. Aldatıldım daha önce. Tepki vermedim ama yani tepkim şu olurdu, daha iyisini bulamadın mı derdim. Net Daha bunu iyisi. söylerdim yani. Daha iyisini bulamadın mı? Bu kadar. Bu kadar. Evet, teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. El sallayalım mı? El sallayın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi günler. Teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Büşra. Büşra Hanım. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Bir sorabilir miyim? Tepkim önce ben onun açıklamasını beklerdim. Açıklama yaptıktan sonra gider araştırırdım. Baktım gerçekten aldatmış. Yolu gösterirdim, yol verirdim. Yol verdiniz. Evet. Peki tepkiniz sinirli mi yoksa sakin bir şekilde Sakin kalamazdım o durumda. Büyük ihtimalle bayağı bir tepki gösterirdim. bağırıp çağırırdınız yani? Bağırıp çağırmakla kalmazdım. İlişkiye girdiği kişiden de bir açıklama beklerdim. Onunla konuşurdum. Ona göre tepkimi Tepki- gösterirdim. Evet. Tepkiniz- İlişkiniz uzun olsa ya da kısa olsa fark eder mi? Yani affetme şansınız olur muydu? Yok, affetme şansı aldatmada asla olmaz bende. Özür dilese Özür yok. O hatayı yaptıktan sonra benim için özrün bir anlamı olmaz. yani Ha, evli yani olsanız belki- dahi bitirir misiniz? Bitiririm, evet. Çünkü kendime ondan daha çok değer veririm. Tamam, Başka teşekkür- eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kimse aldatmasın. Mutlu mutlu ilişkiye girelim, yaşayalım. Tamam, teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. YouTube kanaldan geliyoruz. Sorumuz vardı. Aldattığınızda tepkiniz ne olurdu? Yani daha önce bildiğim üzere böyle bir şey yaşamadım tabii. Yaşamadan bilmek çok zor bu konuyu. Ama galiba yani tepkisiz kalıp ilişki bitirmek en doğru karar olurdu benim için. Saygı duyardım. Hiçbir Hayır, tepki yani hiç- göstermezdiniz. Tabii bu ilk etapta konuşurken yaşamadığım için böyle. Ama yaşasam böyle olmayacağına eminim. Yani gerilebilirim, bağırabilirim. Daha önce aldatıldınız mı? Daha önce aldatılmadım. Yani bildiğim üzere aldatılmadım ama kadınlar tehlikeli olduğundan ötürü bilmiyor olabilirim. Yani Yani kadınları anlamak çok zor diyorsunuz. zor demiyorum ama daha sonrasında anlamayı bıraktığımız zaman biz erkekler olarak onların da yapabileceği şeylerin bir sınırı olmadığını düşünüyorum. Evet. Yani kadınları anlamaya bırakmamak lazım. Aldatılmamak için bunu öngörüyorum ben kendimce. Aldatılmıştım da yok bildiğim kadarıyla. Yani Öğrenseydiniz hiçbir şey öğrenseydiniz- yapmaz mıydınız? öğrensin ne yapabilirim ki? Herkesin kendi tercihi, kendi hayatı. Yani. Yani.
istekler, arzular doğrultusunda herkes bir şeyler yapıyor sonuçta. O da kötü bir karar vermiş oldu. O kendine artık, biz bir şey yapamayız. Çok teşekkür Çok ederim. Rica teşekkür ederim ederiz. böyle masum bir yanıt için. Kendinize iyi bakın. Hello. Hello, What's your name? Margot, Leonie. Where from? friends. And we two friends. Yes. Can you answer now? Answer the question. Yeah. The question. Me, I ever been cheated by my boyfriend, so it was my ex now. So just I think I leave the person because I think in the relationship the base is the respect and the loyalty. So yeah, Do you have boyfriend now? yeah. You have boyfriend. Me, I never been cheat, so I'm happy for that. And I think I will be angry, and I leave the people, the boy too, and it's not my loss, it's his loss. So, Yeah. He will lose you, not you will lose him. yes, he lost me. Okay, you will smash him also or no? No, no, If it's with in- respect and Yeah. But you will be angry, yes. and you also. You will Yeah, be angry. But- but if it's in front of me, yeah, of course I will do something. But And you can smash him or no? if it's in front of me, yeah, maybe. Smash. Okay. Thank you so Thank much. you so Thank much. you. Thank you. Have a good day. Bye bye. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Sude. Sude Hanım. Size küçük bir soru soracağız. Tabii buyurun. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Aldatıldım. Aldatıldığımı öğrendiğimde evimdeydi, dizimde yatıyordu. Bir şey oldum böyle bir. Falan oldum. Bir şaşkınlık tabii. Şoka giriyor insan. Hiç bekledim yani. Hiç uyuyordu, uyandırmadım. Sonra emin oldum aldattığından. Uyandırdım. Şiddet uyguladım biraz. Yani vur kır, bağır çağır falan filan derken sonra daha beterini yaptım. Bir de adı nedir? Ben peşinden koştum. Ya öyle oldu. Bayağı şeydi ama. Ayılıp bayılmalar falan çok oldu yani. Bu tarz Siz şeyler. mi ayıldınız, bayıldınız? Ben bayıldım tabii canım. Tabii o şoka girdi ama. O bayağı bir 3 gün falan konuşmadı hiç. Hiç böyle bayağı duvara mal mal bakıyordu yani. O da şoka girdi çünkü ağzına yaptım. Ağzına ettim bayağı bir. Canını yaktım onun da. Büyük bir tepki Peki- gösterdiniz demek ki. Yani tabii canım büyük bir tepki gösterdim. Neden çok canlı kendinize yaktı. yediremediniz mi? Yani Tabii yediremem canım. uzun bir ilişki miydi yoksa? Yani orta diyelim. Çok da uzun değildi. 6 aylık bir şey falandı. 6 ay. 6 aylıktı. Peki Aldattı beni şerefsiz. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek Peki, istediğim... Evli olsaydınız bile onu bırakır mıydınız? Yani Affeder ayrılır miydiniz? mıydınız ondan yoksa? Ben zaten onu affettim. Biz devam ettik. Yani Öyle mi? ben zorla affettirmesi için bir şeyler yapmasını söyledim. Sonra hiçbir şey yapmadı. Yine affettim. Olmadı. Sevgi bitmiş falan. Cerçür bir şey eskisi gibi olmuyor tekrardan. Hep sürekli aklına geliyor insanın. Aynen öyle. Tamam, Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, iyi günler. Merhaba, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Parisa, Aleysa Hanım. Neredesiniz? İranlı. İran'da. Size bir soru soracaktık küçük. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Bence aldatıldığım zaman konuyu tamamen kapatmaya çalışırım. Tabii çok acı bir duygu olur. Ama hiçbir zaman daha o adamı, karşı tarafı hiçbir zaman aramam. Hiçbir zaman da affetmem. Çünkü aldatıldığın zaman bunu affetmeyeceğim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bütün bunu çok insanlar yaşamış. Ben de tabii yaşamışım bunu. Ve karşı tarafı hiçbir zaman affetmedim. Peki ya Ben sizden de. sizi özür falan dilese, mesela Asla. kendini affettirmek istese, Asla. Aldatılmak böyle bir şey. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Yani gömeceğim, bitecek. Bu kadar. Evli olsanız dahi, Tabii. evli olsanız dahi Yine affetmez. asla. Çünkü aldatılan böyle affetmek böyle bir şey. Seni sanki bir kurşumu varmış, vurmuş, öldürmemiş. Aldatsan sen kendin ikinci kere o kurşumu veriyorsun o avucuna, diyorsun bu defa daha dikkatli vur, daha öldüreceksin. kalpten Kalpten vuracaksın. daha vuracaksın sen. Birincide öldürmedin, bu Evet, sefer bu sefer öldürdün. İşini tamamen bitir Evet. diyeceksin. Yani o yüzden aldattığını öğrendiğin zaman hiçbir zaman affetmeyeceksin, dönmeyeceksin. Çok güzel cevaptı. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Rica ederim, sağ olun. İyi günler. Merhabalar, iyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Orhan. Orhan. Nerelisiniz? Kıbrıslıyım. Kıbrıslı. Peki. Size soru soracağım.
Aldatıldığını öğrendiğinizde ne yapardınız? Tepkiniz nasıl olurdu? Şimdi aldatıldığımı öğrendiğimde en son tepki vermediydim. Ayrıldıydık öyle yani. Hiçbir Yani tepki hiçbir göstermiyor. tepki Hiçbir tepki göstermedim. En son tehdit ettiydim işte. Yok şöyle yok böyle diye. Ondan sonra ayrıldık. ayrıldınız. Tamam. Teşekkür ederiz. Beyefendiye soralım hemen. Merhabalar. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Hüseyin. Hüseyin. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Ya hiç aldatılmadım. Yani sevgilim olmadı. Hiç olmadı mı? Hiç olmadı. Yaşın kaç? Yaşım 22. Bu zamana kadar hiç kız arkadaşın olmadı mı? Ya oldu da mesela ben fazla yüz vermedim. Peki mesela diyelim aldatıldığınızı öğrendiğinizde nasıl tepki verirdiniz? Yani direkt reddederdim. Yani yaşayıp yaşamayacağı Allah bilirdi. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar, buyurun. İsminizi öğrenebilir miyiz? Tabii, Özlem ben. Özlem Hanım. Size bir soru soracağız. Aldatıldığınızı öğrendiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Ne yapardınız? Aldatıldığımı öğrenmek kimi tabii de şok olurdu. Yani nefret olurdu. İntikam da olabilir belki. Ne yapardınız Peki. mesela? Az çok. Yani o kişiyi tabii ki de ilk önce bir güzel pataklamayı düşünürdüm. Başka? Yani içimden geleni söylerdim. Sonra zaten boş verip giderdim. Affeder miydiniz peki? Yok asla. Dürüstlükten yanayım. Kesinlikle dürüst olması gerekir. Hiçbir Peki. şekilde affetmez miydiniz? Evli olsanız dahi affetmez miydiniz? Ben mi evli olsaydım? Evli olsanız Mesela. dahi affetmez miydiniz? Ha, evli olsaydım ya o anki kişinin durumuna bağlı yani gerçekten bana karşı iyi bir gidişatta giderse belki ama çok zor. Peki erkek arkadaşınız var mı şu an? Yok şu an yok. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Merhabalar, iyi günler. Teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Emre, Evet. Nerelisiniz? İstanbul. İstanbul. Biz size bir soru soracaktık. Aldattığınızı bildiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Tekrar sorabilir misin? Aldatıldığınızı bildiğinizde tepkiniz nasıl olurdu? Yani ben kendi yaşanmış hikayelerimden örnek vereyim. Aldatılmışlığım var. Ama tabii ki ben mesela hani nasıl derler yani biz hani kadınları zayıf olduğu için pek zarar verme eğiliminde olan erkekler değiliz. Erkeğe de yakışmayan bir şey. Evet. Ama şöyle bir gerçek var ki hani erkeklerin de bir onuru gururu olduğu için hani olmaması gereken bir şey olmamasını zaten söylememe gerek yok. Aldatıldığım öğrenildiğinde yani kız sevgilim olduğu için ben kıza zarar vermedim. Yani vermek isterdim. Ama mesela evli olduğum bir kadın yapsaydı onu kesinlikle zarar verirdim. Evet. Peki nasıl aldattı? Biriyle mi çıktı ya da başka bir şey mi yaptı? Ya 4 senelik ilişkimdi zaten. Ve işte bir gün arkadaşlardan biri mesaj attı. Dedi ki bak böyle bir şey var, bir fotoğraf var. Şimdi ben hani büyük ihtimal beni sözlerimden dolayı linçleyenler olacak. Ama hani anlamak isteyen gerçekten anlar hani erkeklerin işte durumlarını, hallerini. Yani bu gerçekten hani kolay bir şey değil. Eğer ilişki zaten mesela 2 aylık, 3 aylık bir ilişki olsaydı, yani çok derine inmiş bir ilişki olmasaydı. Evet. Zaten hani tepkiniz de böyle çok hani şey olmazdı. Mesela hani yanlış anlaşılmasın. Mesela benim de mesela kız arkadaşlarım vardı. 2 aylık, 3 aylıkken hani benim de bırakmışlığım vardı. Çünkü bazen yürümezse yürümüyor. Ama iş 4 yıl olunca, 5 yıl olunca, ne bileyim 7 yıl, 8 yıl olunca aldatma onun üzerine olursa o zaman işler değişir yani. İstesen de istemesen de değişir. Evet. Çünkü O kadar. sen o kadar adanmışlık var, o kadar uğraşmışlık var ve sen işte konuşuyorsunuz, hayaller kuruyorsunuz, evleneceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Abi olmasa bile karşı tarafa ihanet uzun bir süreden sonra sıkıntı yani. Tamam ya. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer de sizin sordurmak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.